Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu bebek yeleğinin yapılışını anlatmak istiyorum. Bu modele robasından dolayı tren rayları modeli de deniliyor. Ben yeleğimde 4 farklı renk kullandım. Siz dilerseniz tek renkte yapabilirsiniz. Yeleğimizin roba kısmında artışlarımız var. Bunu 3 sıra boyunca uyguluyoruz. Robamızı tamamladıktan sonra önleri, arkayı ve kolu ayırıp sonrasında gövde kısmına geçiyoruz. Burada da yine robanın devamı gibi olan düz ters olan ilmeklerimiz var. Bu kısımda her defasında düğme deliklerimizi açarak devam ediyoruz. En son yeleğimizi tamamladıktan sonra alt kısmı yine haroşo ile tamamlıyoruz. Modelimizin arasında renk geçişlerinde yine haroşo olan sıralarımız var. Yeleğimiz 1 yaş için uygun. Boyutlarından bahsetmek istiyorum. Yeleğimizin roba kısmının genişliği, en geniş olan kısmı 35 santim. Omuzdan etek ucuna olan uzunluğu 32 santim. Yeleğimizin gövde genişliği de alt kısım genişliği de 29 santim. Bu da 1 yaş bebekler için uygun. Ben yeleğimde 3 numara misinalı şiş kullandım. Bir tane makasımız var. 4 adet ilmek belirleyicimiz var. Ön tarafta dikmek için 5 adet düğmemiz var. Bunları da dikmek için tekrardan iğne ipliğimiz var. Ben yeleğimde ön tarafta ana renk olarak beyaz rengi kullandım bu yeleğimde. Bu yeleğimi erkek bebekler için örmüştüm. Bugün sizlerle öreceğim yeleğim benim. Yine ana rengi beyaz. Bu ipimin markası da Nako Elite Baby. Bunun da uzunluğu 100 grama 250 metre uzunluğunda bebe yünü. Elimde kalan ipleri ben değerlendirmek için yine pastel renkli iplerimden, kalan iplerinden kullanacağım. Bu yeleğimi de ben kız bebekler için uygun olarak öreceğim. Evet, şimdi yeleğimizin yapılışına geçmeden önce ben renkli iplerimin markasını söylemeyi unutmuştum. Onlar da Kartopu Baby One iplerinden. Bunlar da 100 grama 250 metre uzunluğunda, yine aynı kalınlıkta bebe yünleri. Şimdi yeleğimin yapılışına geçmeden önce videomu izledikten sonra beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden yeleğimizin robasından 80 ilmek atarak başlıyoruz. Evet, şimdi yeleğimizin robası için önce bir düğüm atıyoruz. Bunu da sayarak ilmeklerimizi atmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde ilmeklerimizi atarak şişimize 80 ilmek atıyoruz. İlmeklerimizi attık. Sıranın sonunda bir düğüm atarak örgümüze devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzünden tüm ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. Bu kısımda sıra sonundaki ve sıra başındaki iki ilmeğimizi ön taraftan, bu kısmı farklı bir şekilde olsun diye, ilmeklerimiz sarkmaması için iki ilmeği bu şekilde biletimizde farklı bir şekilde örüyoruz. Sıra sonunda örmüyoruz. Sıranın başında örerek devam ediyoruz. Bunun da yapılışını göstereceğim. Tüm ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Tüm ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüyoruz.
Evet, bu şekilde devam edelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramızı tamamladık. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi sıranın başında yine ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Bir sonraki sırada kenar biritimizin 2 ilmeğini farklı bir şekilde öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi yine düz örerek devam ediyoruz. Burası örgümüzün ön yüzü. Yine düz örerek devam ediyoruz. Ben haroşolarımı düzden örüyorum. O yüzden tüm ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüyorum. Sıra sonundaki 2 ilmeğe kadar yine ilmeklerimizi düz örerek ilerleyelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz ördük. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Bunu da düz örüyoruz sıranın sonunda. Döndüğümüzde bu kez sıranın başında bu 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1 2. Sonraki ilmeklerimizi yine bu şekilde düz örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu kez yine sıra sonundaki 2 ilmeği örmeden o kısma kadar yine ilmeklerimizi düz örerek ilerleyelim. Örgünün arka yüzünde sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi düz örerek geldik. Yine 2 ilmeğimiz kaldı. Bu kez arka yüzden 2 ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz. Döndüğümüzde bu örmediğimiz 2 ilmeği sıra başında örerek devam ediyoruz. 2 ilmeği sıra başında örüyoruz. Sonrasında yine sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam edelim. Yine sıra sonundaki 2 ilmeğe kadar örelim. Sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi düz ördük. Sıranın sonundaki 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıranın başında bu 2 ilmeği örmeden geliyoruz. Burası örgümüzün arka yüzünde. İlk 2 ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz. Sıranın sonunda ilmekleri örmüşsek sıranın başında örmeden alıyoruz arka yüzden. Sıranın başında da ilk 2 ilmeği örmüşsek sıranın sonunda da bu 2 ilmeği örmeden dönüyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi 3. sıramızdayız. Son sırada yine sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine gelelim. Evet, sıra sonuna kadar yine geldik. 2 ilmeğimiz kaldı. Sıranın sonunda arka yüzden bu 2 ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz. Bu 2 ilmeği sıra başında örüyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geldiğimizde bu kez 3 diş haroşomuzu tamamladık. Bu kısımda bir sonraki sırada bu yeleğimiz erkek bebekler yeleğiydi. O yüzden sıranın sonunda açmıştım. Bu kısımda da eğer kız bebekler için örüyorsanız sıranın başında ilk düğme deliğinizi açmanız gerekiyor. Ben düğme deliklerimi arka yüzden açıyorum. O yüzden sıra sonunda bu kısımda düğme deliğimi açarak devam edeceğim. Burası örgümüzün ön yüzü. Bu kısımda kullanacağımız renklerimizi sabitleyerek devam ediyoruz. İlk 2 ilmeğimizi önce bu kısmın patını örelim. İlk 2 ilmeğimizi sıra başında örerek devam ediyoruz. Sonrasında 3 sayarak 4 5 6 7, yani ön taraftaki düğme patı için 7 ilmek ayırdık. Sonrasında ikinci renk ipimizi sabitledik. Örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Bu kısımda arttırmalarımız var. Dilerseniz yeleğinizi tek renkte yapabilirsiniz.
Ben elimdeki ipleri değerlendirmek için bu şekilde farklı renklerden devam ettim. Sıra başındaki ilk ilmeğimiz, şu roba kısmının ilk ilmeği düz, bir ilmek düz örüyoruz. Sonraki ilmekten bir ilmek ördük. Sonraki ilmekten delik olmayacak şekilde yapıyorum ben artırmalarımı. Bir ördüm. Sonrasında ilmeği ters çevirip bir kez daha örüyorum. Yani ikinci ilmekten 2 ilmek çıkartmış oldum. 2 ilmekten 3 ilmeğim oldu. Bir sonraki ilmeğimi tek örüyorum. Yine aynı şekilde bir ilmeği ördüm. Sonrasında ters çevirip arka yüzünden bir kez daha örüyorum. Buradan yine arttırma yapmış oldum. Dönüşümlü olarak bir ilmek düz örüyorum. Sonraki ilmeği bir ördüm. Şişimden çıkartmadan arka kısmına banarak parmağınızla tutabilirsiniz ve arkasından banarak bir kez daha düz ördükten sonra şişimden bırakıyorum. Bir ilmekten 2 ilmek çıkartmış oldum. Arttırma yaparak her bir ilmekten önce bir ilmek düz örüyorum. Sonraki ilmekte arttırma yapıyorum. Bir ilmek düz. Sonraki ilmekten arttırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonunda yine diğer patın 7 ilmeği kalana kadar bir örüyoruz, bir arttırıyoruz. En son bir arttırma yaptık. Bir ilmek örüyoruz. Sonraki ilmekten arttırma yapıyoruz. Robanın ilk sırasında bu şekilde arttırma yaparak devam ediyoruz. Sonrasında ilmeklerimizi düz ters olacak şekilde devam ediyoruz. İlk sırada sadece arttırma var. Bu şekilde 7 ilmek kalana kadar bir ilmek örüyoruz. Sonraki ilmekten 2 ilmek çıkartarak arttırma yapıyoruz. Son 7 ilmek kalana kadar diğer tarafa kadar artışlarımızı yaparak ilk sıramızı sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi arttırarak geldik. Bir ilmek düz ördük. Bir artış yaparak sıra sonuna kadar geldik. Yine başta olduğu gibi 7 ilmeğimiz kaldı. Burada arttırmalar sonrası 100 ilmeğimiz oldu. Artı sıra başında ve sonunda 7'şer ilmeğimiz artı 14 ilmeğimiz var. Yani 114 ilmeğimiz var artış sonrası. Burada diğer patımda beyaz devam ettiği için ipimin iç kısmından ikinci bir ip ucunu sabitledim. Tekrardan bu kısımda tek renk yapıyorsanız bu şekilde bir şey yapmanıza gerek yok. İkinci ip ucunu da sabitledim. Sıranın sonunda bir tane ilmeğim eksik olduğu için burada bir ilmek beyazdan artış yaparak devam edeceğim örgüme. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Burası örgümüzün ön yüzü. İlk ilmeğime beyaz ipimden bir ördüm. Sonrasında ters çevirip bir ilmek daha örüyorum. Burada bir ilmek artış yaptım. Çünkü ilmeklerim 6 tane kaldı. Bir artış yaptım. Sonrasında sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Örgünün ön yüzüne bu şekilde tamamladıktan sonra arka yüzünde bu kez hem düğme deliğimizi açarak devam edeceğiz. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden örgüme başlıyorum. Sonrasında 2 ilmek daha düz örüyorum. Burada artış yaparak ve düğme deliğini açarak devam edeceğim. Bir tane dolayarak arttırma yapıyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. İlk düğme deliğini kız bebekler için arka yüzden açtım. Sonrasında bir ilmek daha düz ördükten sonra örgüme diğer renk ipimle devam ediyorum. Roba kısmını bu kez roba kısmının kuruluş sırasını yaparak devam edeceğiz. Bunun için şu iç taraftan baktığınızda 2 düz 1 ters, 2 düz 1 ters şeklinde ilmeklerimizi örmemiz gerekiyor. İlk ilmeğimizi sıra başında renkli olan ilmeğimizi ters örüyoruz.
İlk ilmeğimizi sıra başında ters ördük. Sonraki 2 ilmeğimizi düz. 2 düz. 1 2. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ters, 2 düz. 1 ters, 2 düz. Bu şekilde yine renkli kısmı sıra sonuna kadar örüyoruz. Şu kısımları beyaz ipimizden devam edeceğimiz için şuraya kadar yine 2 düz 1 ters örerek ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi örerek geldik. Sıranın sonunda ikinci beyaz ip ucuyla diğer patımızı örmeye devam ediyoruz. İpimizin rengini değiştirip patımızı beyaz ipimizle örüyoruz. 5 ilmeğimizi ördük. Sıra sonunda arka yüzden son 2 ilmeğimizi örmeden sağ şişe alıp dönüş yapıyoruz. Örgümüzün ön yüzünde örmediğimiz 2 ilmeğimizi sıra başında örerek devam ediyoruz. 2 ilmeğimizi ördük. Sonrasında kalan 5 ilmeğimizi patımızın 5 ilmeğini örüyoruz. 1 2 3 4 5. İpimizin rengini değiştiriyoruz. Bunlar 7 ilmeğimiz ön patı için. Bunlar beyaz örülüyor. Sonrasında ipimizin rengini değiştirerek bu kısımda sıra başında 1 düz 2 ters, 1 düz 2 ters, ön yüzden sıramızda bu şekilde ilerliyor. 1 düz 2 ters, 1 düz 2 ters, ön yüzden sıramızda bu şekilde yine renkli ipimizden olan kısmı sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu kısmı yine patımız için beyaz ipimizden devam ediyoruz. Son 7 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimizi örerek sıra sonuna kadar gelelim. Sıranın sonunda yine 7 ilmeğimizi beyaz ipimizle patımızın 7 ilmeğini haroşa örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Döndüğümüzde sıra sonunda 2 ilmeği örmüşsek sıra başında 2 ilmeği örmeden örgümüze devam ediyoruz. Örmeden sağ aşağı alıyoruz. Sonraki 5 ilmeğimizi örüyoruz. Renkli ipimize geçiş yapıyoruz. Çevresinden alıyoruz iplerimizi. Sonrasında yine olduğu gibi örüyoruz ilmekleri. Sıra başındaki ilk ilmeğimiz ters. Sonra 2 düz. 1 ters. 2 düz. 1 ters. 2 düz. 1 ters. 2 düz. Bu şekilde yine renkli kısım sıra sonuna kadar devam ediyor. Şimdi ikinci dişimize başladık. Şu yan taraftan saydığımızda bu kısım 5 haroşa dişi olana kadar yine renkli kısımdan git gel yapıyoruz ve her defasında ön yüzden ilmeklerimizi olduğu gibi arka yüzden de yine olduğu gibi örüyoruz. Sadece patımızın ilmeklerini haroşa yani düz örüyoruz. Bu kısmı da 5 diş olana kadar şu yan taraftan saydığınızda belli oluyor. İkinci haroşa sırasına başladık. İlk sıramızı tamamladık. İkincisine başladık. Bu kısım renkli bir şekilde 5 diş olana kadar bu şekilde devam ediyor. Önce bu sıralarımızı örerek tamamlayalım. Robamızın bir renkli dilimini bu şekilde tamamladık. Yan tarafta 3 haroşa dişi
sırası boyunca ördüğümüzden sonra renkli bir kısım arttırarak devam ettik. Bu kısmı da 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca, yani renkli kısmı 10 sıra boyunca örmüş olduk. İlk sırada yaptık sadece arttırmasını. Sonrasında düz ters şeklinde bu kısmı ördük. Yan tarafları beyazla devam ettik. Şimdi sonraki dilimimize geçmeden önce beyaz ipimizden öreceğimiz 3 haroşa dişi sıramız var. İlk renkli ipimizi kestik. Bu kısmı beyaz devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk 2 ilmeğimizi örerek başlıyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeğimizi örmeden dönmüştük. İlk 2 ilmeğimizi ördük. Sonrasında ön patımızın 7 ilmeğini örüyoruz. Kalan ilmekleri bu sırada renkli olan kısımlarda beyaz ipimizle örmeye devam ediyoruz. Bu kısmı haroşa örüyoruz. Kestiğimiz ipimizin ucunda bu kısımda düğümleyerek devam ediyoruz. Sonraki dilimimizi farklı bir renkten devam edeceğimiz için ipimizin ucunu kestik. Renkli olan kısımlarda düz ters olan ilmeklerimizde yine haroşa örüyoruz, yani düz. Evet, bu kısmı da yine her defasında düz örerek devam ediyoruz. Ön yüzden düz, arka yüzden de düz. Bu kısmı 6 sıra boyunca örüyoruz. Bu önce sıramızı tamamlıyoruz. Sonrasında üzerine 5 sıra daha düz örerek şu ara kısımdaki 3 haroşa dişi sırasını beyaz ipimizden olan sıramızı tamamlıyoruz. Evet, yeleğimizin robak kısmının ilk renkli dilimini bu şekilde tamamladık. İlk sırada arttırma yaptık. Bu kısmı 10 sıra boyunca uyguladık. Sonrasında 3 diş daha ördük. Şimdi ikinci rengimize geçerken buradan önce kenar patının 7 ilmeğini örüyoruz sıra başında. Sonrasında ikinci renk ipimizi hangi renk ip öreceksek buradan sabitledik. Yine ilk sırada olduğu gibi sıra başındaki ilk ilmeğimizi bir ilmek düz örüyoruz. Renkli ipimizden devam etmemiz gerekiyor bu sırada. Bir ilmek düz örüyoruz. Sonraki ilmekten yine 2 ilmek örerek arttırma yapıyoruz. Bir düz ördük. Bir örüyoruz. Şişimizden çıkartmadan arka kısmına banarak bir ilmek daha örüyoruz. Arttırma yapıyoruz. Bir ilmek düz. Sonraki ilmeği arttırarak. Bir düz. Sonraki ilmeği arttırıyoruz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Patımızın 7 ilmeği kalana kadar yine arttırma yaparak bir arttırdık, bir düz örüyoruz, bir arttırıyoruz. Bir düz, bir arttır. Arttırmalar delik olmayacak şekilde gizli bir şekilde bir ilmekten 2 ilmek örerek devam ediyoruz. Bir düz, bir ilmek arttırma yapıyoruz. Yine dönüşümlü olarak sıra sonuna kadar geliyoruz.
Sıra sonuna kadar yine arttırmalarımızı yaparak geldik. Sıranın sonunda patımızın 7 ilmeğini ördük. Bu ikinci arttırma sırasında toplamda ilk sırada 100 ilmeğimiz olmuştu. İlk arttırma dilimimizde, ikinci arttırma dilimimizde 151 ilmeğimiz oldu. Artı patlarımızın 14 ilmeği. Şimdi örgümüze yine ilk sırada olduğu gibi devam ediyoruz. Başlardaki 7 ilmeğimizi her zaman patımızın haroşa örüyoruz. Sıra başındaki ilk 2 ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. 2 3 4 5. Sonra yine ilmeklerimizi düz ters şeklinde kurulumunu yaparak devam ediyoruz. İlk renkli ilmeğimizi bir ters, sonrasında 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters. Bu kısmı da şimdi ikinci sıramıza başladık. Bu kısmı da 10 sıra boyunca uyguluyoruz. İlk sırada artış yapıyoruz. Sonrasında düz ters şeklinde bu kısmı örmeye devam ediyoruz. Bu arada düğme deliklerimizi, ilk düğme deliğimizi açmıştık. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş örmüşüz. 12 sırada 1, 13. sırada düğme deliğimizi arka yüzden açmayı unutmuyoruz. Bu şekilde ikinci dilimimizi 151 ilmekle bu kısmı ve patımızın 14 ilmeğinde yine beyaz ipimizden örerek örgümüzü bu şekilde ikinci kısmını tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, yeleğimizin roba kısmının ikinci katını bu şekilde tamamladık. Şimdi bu kısmı saydığımızda yine yan taraftan 1, 2, 3, 4, 5 haroşa dişi, bu da 10 sıraya denk düşüyor. Şimdi 3. sıraya geçmeden önce ara kısmını yine haroşa örerek devam ediyoruz. Yeleğimizin şu ara kısımları olan ilk 7 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Sonrasında renkli kısımdaki ilmeklerimizi, düz ters olan ilmeklerimizi, onları da yine haroşa olacak şekilde örüyoruz. İpimizi kestik bu arada. Beyaz ipimizden devam ediyoruz. Tüm ilmekleri düz örüyoruz. Roba kısmının kısa olmasını istiyorsanız bu kısımda 10 sıra ördüğümüz şu renkli kısımları 8 sıra yapabilirsiniz. Düğme deliğini bu sırada tekrar açmaya devam ediyoruz. İkinci deliği için bu şekilde devam ediyor. Yine ara kısımlar 3 haroşa dişi boyunca örüyoruz. Modelimizin rengine geçiş yaparken ilk sırasını gösteriyorum. Çünkü üst sıralar tekrar eden bir şekilde yine bir ters, 2 ters, bir düz şeklinde devam ediyor. Bu kısımları atlayarak geçiyorum. Yine sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıranın sonunda ikinci düğme deliğimizi açmayı unutmuyoruz. Örgünün ters yüzünde yine bu şekilde 3 haroşa dişi sıramızda beyaz iple örerek tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, robamızın 3. ve son renkli kısmı için tekrardan bu kısmı tamamladık. 3. renk ipimizi sabitledik. Baştaki 7 ilmeğimizi, patımızın 7 ilmeğini ördük.
Üçüncü renk ipimizden devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeği 7 ilmek sonrası bir tane düz ördük. Sonrasında yine artırma yaparak devam ediyoruz. Bir ördük, ilmeğimizi ters çevirdik ve bir tane daha artış yaptık. Sonraki ilmeğimizi bir ilmek düz, bir sonraki ilmeğimizi arttırarak, sonrasında bir düz, bir arttırarak, bir düz, bir arttırarak yine sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Bu renk geçişlerinin olduğu kısımlarda ilk ilmeğin düz olmasına, yani arka yüzden kurduğumuz için sıramızı, ilk ilmek ters, sonra iki düz şeklinde devam ediyor. Bu kısımdaki ilmeklerinizi ayarlamanız gerekiyor. Eğer ilmek sayınız eksikse sıra sonunda bir kez daha arttırma yapmanız gerekiyor. Ona göre ilmeklerinizi bir ördük, bir arttırdık, bir ördük, bir arttırdık. Yine sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıranın sonunda patımızı yine 7 ilmek beyaz ipimizden örüyoruz. Sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi bir ördük, bir arttırdık. Sıranın sonunda patımızın 7 ilmeğini yine beyaz ipimizden ördük. Döndüğümüzde yine patımızın ilmeklerine baştan 7 ilmek haroşa örüyoruz. İlk 2 ilmeği sıra başında örmeden alıyoruz. Arka yüzden, sonrasında 5 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5. İpimizin rengini değiştiriyoruz. Bu kısımda dikkat etmeniz gereken, şu modelimizi uygularken eğer ilmekleriniz eksikse sıranın başındaki ilk ilmeği arka yüzden ters, sonraki 2 ilmeği düz örmemiz gerekiyor. İlmek sayınızı yerleştirdiğinizde bu kısımda eksik ilmeğiniz varsa sıranın sonunda bir tane arttırma yapabilirsiniz ki sıranın başında 2 ilmeğimiz her defasında düz olsun. İpimizin rengini değiştiriyoruz. Sonrasında arka yüzden ilk ilmeği ters örüyoruz. Bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz. Bu şekilde yine renkli olan kısmı sıra sonuna kadar örüyoruz. Bir ters, 2 düz şeklinde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıranın sonuna kadar geldik. Sıranın sonunda bir ilmeğimiz eksikti. Burada bir tane arttırma yaptık. Sonrasında yine patımızın ilmeklerini 7 ilmek yine haroşa örüyoruz. Aradaki renkli ilmeklerimizi bir düz, 2 ters şeklinde yine örmeye devam ediyoruz. İlk dişimizi tamamladık. Devam ediyoruz. Bu kısmı 5 diş olana kadar yine örmeye devam ediyoruz. Evet, robamızın son arttırmalı renkli kısmında bu şekilde tamamladık. Şimdi beyaz ipimizden devam ediyoruz. Ara kısımdaki haroşalı kısım için. Bunun için yine sıra başındaki ilk 7 ilmeğimizi, patımızın 7 ilmeğini önce örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Sonrasında renkli kısımdaki ilmeklerimizde düz olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Üçüncü renk ipimizde kestik. Ve tüm ilmekleri beyaz ipimizden haroşa olacak şekilde düz örüyoruz. Bu şekilde robamızın son arttırma kısmında tamamlamış olduk. Evet, yine düz örerek bu kısmı da 5 sıra boyunca uyguluyoruz. Bu önce sıramızı tamamlıyoruz. Üzerine 4 sıra daha ve arka yüzden olacak şekilde
Kalan 4 sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Önce sıramızı tamamlayalım. Üzerine de 4 sıra yine düz örelim. Evet arkadaşlar, yeleğimizin robasını bu şekilde tamamladık. Buraya kadar ne yapmıştık? 80 ilmekle başlamıştık. Bu kısmı 3 haroşa dişi boyunca ördük. Sonrasında ilk rengimize geçtik. Burada ilk sıramızda artış yaptık. Toplamda bu kısım 100 ilmek olana kadar arttırdık. Yanlarda 14 ilmeğimiz, patımızın ilmekleri vardı. İkinci katımızda bir kez daha arttırma yaptık. Burada da ilmek sayımız 151 artı 14 patımızın ilmekleri oldu. Üçüncü arttırma kısmında da toplamda 226 ilmeğimiz oldu. Artı 14 ilmekte patımızın ilmeği, yani en son arttırmalar sonrası yeleğimizin dış kısmında 240 ilmeğimiz var. Bu kısımda robamızı bu şekilde tamamladık. İlk videomda robamı anlattım ben. İkinci videomda kalan kısımlarını anlatmak için tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.